Günaydın. Bugün Anadolu yakasında İstanbul'un tarihi dokusunu koruyan Çengelköy'deyiz. Peki Le Petit Palace'tan buraya nasıl geldik? Eminönü'nden Üsküdar vapuruna bindik. Üsküdar'dan da minibüsle ve tercihen taksiyle Çengelköy'e vardık. Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ndeyiz. Buranın adetinde hemen girişindeki Çengelköy börekçisinden börek alıp buraya gelip kahvaltınızı etmek var. Yani illa burada kahvaltı etmenize gerek yok. Kendi istediğiniz şeyleri de buraya getirebiliyorsunuz. Şimdi biz de bir gömülelim bence bu böreklere. Oh. Hafif bir kahvaltıyla güne başladık. Glutensiz ve aynı zamanda etsiz, vegan, tamamen vegan bir kahvaltıyla güne başlamak gerçekten insanı çok zinde hissettiriyor. Peynirli cevizli, soğanlı cevizli ve kıymalı börekleri kilo aldıracağı gerçeğini unutup bir güzel yedik. Dalga seslerine ve İstanbul manzarasına dalmamak mümkün değil. Sahilde sıra sıra balık lokantaları ve kafeler bu güzelliğe tanık olmanız için dizilmiş. Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nin girişindeki çınar ağacı yaklaşık 800 yaşında. Uzun süre bakıp anlık tarihte bir yolculuk yapabilirsiniz. Çengelköy'ün mahalle havası hiç gitmemiş. Sıra sıra dizili yoğurtçusu, pilavcısı, berberiyle sizi çocukluğunuza götürüyor. Şu an Çengelköy iskelesinin yanındayız. Muazzam bir manzara var. Birinci köprüye tam ortadan bakıyoruz. Ben biraz daha bakmaya devam edeceğim. Çok güzel çünkü. Çengelköy'e gezmeye geldiğinizde kermeslere rastlayabilirsiniz. Özellikle tam burada farklı farklı kermesler oluyor. Bize denk gelmedi ama size denk gelebilir. Çengelköy'ün ana caddesini bilmeyen yoktur ama biz bu sefer bir arka sokağına da bir bakalım dedik. Burada yeni nesil kafeler var. Bu sokakta gözümüz ilk Nil'de kafedeydi. Girişteki denize bakan kafemiz yok ama gökyüzüne bakan hayallerimiz var yazısı gönlümüzü fethetti. Renkli atmosferi ve dekoruyla keyifli bir buluşma yeri. Arka bahçesinde salıncak ve basketbol potası var. Ayrıca uyarı yazılmış. Salıncak dekor amaçlı değil, sallanmak üzere hazırlanmıştır. Sallanmak için sallanmanız yeterli gibi. Ferahlamak için gazozun tam zamanı. Ama bir farkla. Çeşitli tatlar, çeşitli illere ait gazozlarla çevrildik. Bu zamansız gazoz dükkanında ben kendi çocukluğuma döndüm. Çengelköy deyince akla gelen ilklerden salatalığı bir güzel yedik. Şimdi Çaycı İzzet Efendi'ye oturduk. Bir güzel çaylarımızı içeceğiz. Ama buraya neden ilk buraya oturduğumuzu anlatmak istiyorum. Her masada bir Türk klasiği var. Ve çok güzel çaydanlıklar duruyor. Ben şu an, yani bu arada dünyadaki her çay çeşidi burada var. Zaten orada da yazıyor. Ben şu an İstanbul Harman'ı içiyorum. Hadi bakalım çayını beğenecek miyim? Ben normalde böyle meyveli çaylar çok sevmem ama bugünlük bir... Bir de çaylar soğumasın diye altlarına mum getiriyorlar. Bir de arkası falan tam Londra gibi değil mi? Sütlü çay içmeliydik. Buraya uygun. Kaçırdık. Evet, başlıyorum. Deniyorum. Evet, beğendim. Gezimizin tatlı yorgunluğunu
tatlı bir şekilde sonlandırmak için mükemmel bir seçimdi. Maalesef bugünkü videomuzun sonuna geldik. Esnafıyla olsun, insanlarıyla olsun, ahşap evleriyle olsun zaman makinesine girmiş ve bir 50 sene öncesine gitmiş gibiydik. Bugünün bitmesine ben biraz üzüldüm ama ben buraya tekrar geleceğim. Kesinlikle siz de gelmelisiniz. Şimdi de vapurumuza binip Eminönü'ne doğru yol alacağız. Ama bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.